Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bu güzel günde sizlerle kahve ve kahveli yaşam, daha sonraki videolarımda da sağlık üzerine etkileriyle ilgili konuşacağım. Konuşmadan önce birkaç yudum kahvemi almak istiyorum. Kahve gerçekten uluslararası bir gözde haline geldi. Dünyada sudan sonra içilen ikinci içecek haline geldi. Çocukluğumuzda çoğumuz hatırlarız. Evde kahve yapıldığında evin her tarafına kahve kokusu sinmekteydi. Biz de çocukken çok içmek isterdik ama ailelerimiz izin vermezdi. Haklılık payları da var tabii. Kahve gerçekten mis gibi kokusuyla ve ağızda yarattığı güzel tadıyla mükemmel bir içecek. Günümüzde her yerde, her sokakta butik kahveler açılıyor, zincir kahveler açılıyor ve sayıları gün geçtikçe artarak devam ediyor. Ben uzun yıllar önce kahveyle iç içe olmaya başlamıştım ve bir müddet sonra araştırmalarım sonucu, bol bol makale incelemem sonucu ve bol miktarda kitaplar okumak ve bu dönem zarfında fuarlara, kahve zirvelerine ve bunun gibi etkinliklere katılarak kahve ile ilgili oldukça ileri bir noktaya geldi. Yani kahveyi artık daha iyi tanıyor, daha iyi anlıyorum. Bu bağlamda bugün sizlerle kahvenin içinde kısaca hangi moleküller var, kahve içince vücudumuzda neler oluyor, kahve toleransı nedir ve kahvenin etkisi kişisel midir? Bu konular üzerinde birazcık konuşmak istiyorum. Daha sonraki videolarımda da kahvenin sağlığa zararları ve sağlık üzerine yararlı etkilerini konuşacağız. Kahvenin içinde 10 binlerce molekül var. Bunların çoğu yararlı moleküller. Ancak bazılarının zararlı etkileri de olabilir. Kahvenin içinde en temel molekül kafeindir sevgili dostlar. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Bunun haricinde klorojenik asitler, diterpenler, melanoidler ve bol miktarda antioksidanlar bulunmaktadır. Hatta günlük antioksidan miktarının %60'ını bir fincan kahveden karşılayabiliyoruz. Yani o kadar bol miktarda antioksidana sahiptir. Tabi bu bahsettiğimiz sade kahve sevgili dostlar. Süt ya da diğer içilebilir içeceklerle kahve karıştırıldığında bu moleküller farklılaşabilmekte. Bizim burada bahsettiğimiz sade kahve. Peki biz kahveyi aldığımızda vücudumuzda neler meydana geliyor? 80 ila 300 mg kahve tek seferde alındığında 10 dakika sonra kahve dolaşıma girmeye başlıyor. Kalp hızı artmaya başlıyor ve tansiyon yükselmeye başlıyor. 20 dakika sonra kahve beynimize ulaşıyor. Kendimizi daha dinç hissetmeye başlıyoruz. Daha uyanık oluyoruz ve odaklanmamız artıyor. Zihin daha farklı çalışmaya başlıyor. Kararlarımızı daha bilinçli vermeye çalışıyoruz ve beynimizin performansı artıyor. Kanımızda 30 dakikaya ulaştığında kahve ya da kafein artık pik seviyesine ulaşmış hale geliyor. Adrenalin düzeyi artıyor, dikkat keskinliğimiz artıyor, göz bebeklerimiz büyümeye başlıyor ve görme keskinliğimiz artıyor. 40. dakikada ise serotonin denilen vücudumuzda mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonu artmaya başlıyor. Bu da bizim fiziksel işleyişimizi canlandırıyor ve kaslarımız daha kuvvetli hale geliyor. Buraya kadar her şey iyi. Ancak 60. dakikada kahve idrara sık ve çok miktarda çıkmamıza neden oluyor. Biz buna kahvenin diüretik etkisi diyoruz. Bu nedenden dolayı vücudumuzdan su, mineral ve vitaminler de idrarla birlikte atılmaya başlıyor. Kişisel olmakla birlikte 2 ila 4 saat arasında da kahve içmemiş halimize geri dönüyor. Yani kahvenin etkisi 2 ila 4 saat sürüyor. Peki kahve toleransı denilen bir terim var. Bu nedir? Buna da bir yakından bakalım. Kahve ile ilk tanışan kişilerle kahveyi düzenli aralıklarla kullanan kişiler arasında tabii ki fark bulunmaktadır. Fizyolojik etkiler açısından. Kahveyi eğer her gün düzenli miktarda tüketirseniz kahvenin etkilerine karşı tolerans gelişir.
Yani bu şu demek, kahvenin biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim, kan basıncını artırma, nabız sayısını artırma gibi fizyolojik etkileri vardır. Düzenli kahve kullanıldığında bu etkilere karşı tolerans gelişir. Yani kahve başlamamış haldeymiş gibi hissederiz. Bu fizyolojik etkiler normale gelmeye başlar düzenli tüketildiğinde. Ama ilk kez kahveye başladığınızda kafeinin etkileri tolerans gelişmediği için sıkça ortaya çıkar. Ama düzenli kahve tüketimi devam ederse 4. günün sonunda kan basıncı, kalp hızı, kandaki adrenalin düzeyi, katekolaminler ve renin düzeyleri normal seyretmeye başlar. Renin bizim tansiyonumuzu yükselten, katekolamin ise nabız sayımızın artmasını sağlayan moleküllerdir. İşte bunlara karşı düzenli tüketimde tolerans gelişmektedir. Ancak yine de şunu da bilmek lazım. Burada kişisel etki çok önemli. Bu etkilerin hepsi her kişide olmayabilir. Yani kişinin metabolik yapısına göre ve genetik yapısına göre fark edebilir. Ama %60-70 oranında bu şekildedir. Evet, kahvenin etkileri neden kişiseldir? Bir de buna göz atalım. Biliyorsunuz vücudumuzun metabolizmasının seyrettiği merkezimiz karaciğerdir. Bizim aldığımız bağırsaklardan geçen her ürün belirlenmiş yollarla karaciğere ulaşır ve karaciğerde metabolizmaya katılırlar. Karaciğerde bu metabolizmayı sağlayan enzimler vardır. İşte kafein ve kahvenin içindeki diğer moleküller de bu enzimlerle temas kurarlar. Karaciğerimizde bulunan sitokrom enzimleri vasıtasıyla kafein ve diğer moleküller %70-80 oranında metabolize edilerek dimetil ksantinler, para ksantinler, dibromin ve teofiline dönüşürler. Bu enzim vücudumuzda kahveyi %95 oranında temizler. Ancak bu sitokrom enzimlerinde kişisel olarak polimorfizm söz konusudur. Yani farklılıklar söz konusudur. Bu nedenden dolayı aynı sitokrom enzimleri farklı kişilerde farklı etkiler gösterebilir. Bu nedenden dolayı kahve içen kişilerde düzenli tüketim olsa dahi kişisel farklılıklar ortaya çıkar. Kahvenin metabolizma hızı ve metabolizma oranları değişebilir. Kahve tüketenleri yavaş metabolize edenler ve hızlı metabolize edenler diye ikiye ayırabiliriz. %40 oranında hızlı metabolize, %60 oranında da yavaş metabolize edenler söz konusudur. Kişiler düzenli kahve tüketmeye başladıklarında 4. günün sonunda kendileri bile hangi grupta yer alabileceklerini hissedebilirler. Geri dönüş hızına göre bunu kendileri belirleyebilirler. Biraz önce sizlere kahvenin etkisinin 2 ila 4 saat arasında normale geldiğini söylemiştim. İşte yavaş metabolize edenlerde 4 saate yakın, hızlı metabolize edenlerde de 2 saat civarında kahvenin etkileri normal hale gelmektedir. Evet sevgili dostlar, kahve ile ilgili sizlere kısa bilgiler vermek istedim. Daha sonraki videolarımda önce yararlı etkilerini, daha sonra da zararlı etkilerini sizlere sunacağım. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, kahveli kalın.